Merhaba arkadaşlar. Bir önceki çalışmamızda örümcekten dikdörtgen fular veya şal yapımını göstermiştim. Şimdi de üçgen olarak başlayıp nasıl büyüterek gittiğimizin çalışmasını yapacağız. Bu da üçgen şeklinde başlanarak yapılan örümcek çalışmamız. Bundan şal yapabilirsiniz. Yani istediğiniz ebata kadar, büyüklüğe kadar bu şekilde devam ederek şal yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi arkadaşlar, bu modeli istediğiniz çok kalın iplerle de oluyor, çok ince iplerle de oluyor. Hani angora tarzı iplerle hem yumuşak oluyor hem de tüylü olduğu için daha güzel gösteriyor, ama filoşlu iplere de çok yakışıyor bu model. Ben şimdi elimdeki kalmış ipleri göstereceğim. Tığ numaramda 3 numaraya uygun bir ip. Önce burada ipimizi bir kilitliyoruz. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Bilmeyenler için şöyle örümcek yapımını göstereyim. Şuradaki ilmeği, örümceğin boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatıyorsunuz. Şimdi ben şöyle, şu yeterlidir. Şu aradan elimi tutuyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Buradaki boşluğa girerek birleştirip bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yaptık. Tekrar ipi şöyle hafiften uzatıyorum. Aldığım ilmeği içinden geçirdim ve şuradaki boşluğa girerek kilitleme yapıyorum. Ve bir tane de zincir. Tekrar hafif uzatıyorum. İlmeği aldım, içinden geçiriyorum ve şuradaki boşluğa girerek birleştirip bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane oldu. Başlangıcımız 4 tane örümcek hazırlayarak olacak. Bu da dördüncü örümceğimiz. Şimdi 4 tane örümcek yaptıktan sonra ilk yaptığımız yere şöyle bir birleştirme yapacağız. 4 tane örümceği hazırladık. İlk yaptığımız zincirin içine giriyorum. Şöyle birleştirdim ve bir zincir çektim. 1 2 3 4 tane örümceğimizden şöyle bir boşluk hazırladık. Şimdi geri dönüşlerimiz üçer tane örümcek yaparak olacak. Bu bir. Tekrar uzatıyorum. 2. Bir tane daha yapıyorum. 3. Örgümü çevirdim. Hemen bakın, şu tepe noktası. Şurası birleştirdiğimiz yer. İlk tepe noktasına giriyorum. Şöyle birleştirdim ve bir tane de zincir çektim. Bakın, bu köşede de 1 2 3 4 tane örümceğimiz oluştu. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şuraya bir tane daha yapacağım. Burada sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 tane şöyle örümceği hazırlıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Üçüncüyü bakın, hiç tığa dolamıyorum. Şuradaki tepe noktasına giriyorum. İlmeği aldım. Şöyle şu kareyi oluşturacak kadar boşluğu uzattım. Tekrar elimi tutuyorum. İlmeği aldım. Araya giriyorum. Birleştirip bir zincir. Bakın, bir tane boşluğumuz vardı. Bu sırada 2 tane böyle boşluğumuz oluştu. Geri dönüşlerimiz üçer tane örümcek yaparak olacak. 1 2. Bir tane daha yapıyorum. 3. 3 tane örümceği hazırladım. Hemen ilk tepe noktasına giriyorum. Birleştiriyorum ve bir zincir. Şimdi sıranın sonuna kadar şu arada
Bir örümcek daha yapacağız. Yani bu büyüdükçe aradaki örümceklerimiz çoğalacak. Aradaki örümceklerimiz ikişer tane olacak. Yani 2 tane böyle model hazırlıyoruz. 1, 2. Şuradaki tepe noktasına sıradakine giriyorum. Birleştiriyorum ve bir zincir. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şuraya batacağız. Sıranın sonuna geldiğimizde 2 tane örümceği hazırlıyoruz. 1, 2. Üçüncüsünü bakın şu kenardaki sık iğneye giriyorum. İlmeği alıyorum. Şöyle uzattım. Tutuyorum ve bu araya bir tane örümcek yapıyorum. Ve zinciri çekiyorum. Bir taneydi, 2 tane oldu. Bu sıra 1, 2, 3 tane böyle boşluğumuz oluştu. Tekrar bir sıra daha yapalım. Geri dönüşlerimiz 3'er tane örümcek hazırlıyorum. 1, 2, bir tane daha yapıyorum. 3. 3 tane yapıyorum. Hemen ilk tepe noktasına girdim. Birleştirip bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi aradaki örümceklerimiz hep ikişer tane, başlarken üçer tane örümcekle başlıyoruz. Şimdi 2 tane örümceği hazırlayalım. 1. Bu da ikincisi. Diğer tepe noktasına batıyorum. Bir zincir. Yeniden 2 tane böyle örümcek hazırlıyoruz. Şuradaki tepe noktasına battım. Birleştiriyorum. Bakın sıranın sonunda şurada bir tane sık iğnemiz kaldı. Yani sıranın sonuna geldiğimiz zaman şurası biraz karıştırılabiliyor. O yüzden şöyle göstereyim. Sıranın sonunda şurada bir tane sık iğnemiz kaldığı zaman 2 tane örümcek yapıyorum. Üçüncü örümceği son sık iğneye giriyorum. İlmeği alıyorum, uzatıyorum. Ve bu araya bir tane böyle örümcek yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bakın yani köşelerde de şöyle 4 tane örümceğimiz. Hepsinin bütün karelerimizde şu kare gibi düşünelim arkadaşlar. Hepsinde böyle 4'er tane örümcek var. Başında da sonunda da. Yani her sıra 1'de 2 oldu, 1, 2, 3 oldu. Bu sıra 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz oldu. Bunda dikkat etmemiz gereken tek şey dönüşlerde 3'er tane örümcek yapıyoruz. 1, 2, bir tane daha yapıyorum. 3. 3 tane örümcek yaptıktan sonra veya döndürüp yapabilirsiniz. 3 tane örümceği yapıyorum. Hemen şuraya kilitliyorum. Sıranın sonuna kadar hızlıca yapalım. Tekrar sıranın sonunu bir daha göstermek istiyorum. Arada hep ikişer tane örümcek yapıyoruz. Tabi bu şalımız büyüdükçe bu aradaki sayılarımız çoğalacaktır. Hep birer tane artarak gidiyor. Her sıra birer tane yani şöyle yuvamız, boşluğumuz fazlalaşıyor. İki taneyi hazırladım. Bakın şu kenara geldiğimiz zaman sıranın sonuna şurada bir tane sık iğnemiz kaldığı zaman sonunda yani şöyle 2 tane örümcek yapıyoruz. Üçüncüyü hiç tığıma dolamadan şu alttaki son sık iğneye giriyorum.
ilmeği aldım. Şöyle hafif uzatıyorum. İçinden geçirdim ve şu kenarda tuttuğum ilmeğe girerek buraya da böyle bir örümcek yapıp kilitliyorum. Bakın bu sırada da 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bu şekilde istediğiniz ebata gelene kadar, üçgenini ne kadar istiyorsanız o ebata gelene kadar devam ediyoruz.